Ebu Zer-i Gifari Muaviye'nin verdiği yemeğe gitmiş. Şam'da pilava böyle atmış elini, sıkmış, kanlı yerin çıkmış. Muaviye'nin önüne atıvermiş. Beni buna mı davet ettin demiş. Öyle cesur yürektir İslam. İslam korkak değildir. Mümin korkak değildir. Mümin canı pahasına olsa hak ve hakikati anlatır. Gidip yalakalık yapmaz. Ebu Zer Gifari yalakalık yapmadı. Güce boynunu eğmedi. Zalime boynunu eğmedi. Şam'da Şam'ın gençlerine Kur'an ve sünneti anlattı. Muaviye mektup yazdı Hazreti Osman'a. Şam'ı istiyorsan bu adamı buradan al dedi. Şam'ı istiyorsan bu adamı buradan al dedi. Bir Ebu Zer-i Gifari Muaviye ve saltanatını bozdu. Bir Ebu Zer-i Gifari Şam'ı bozdu. Oradaki tasarlanmış, orada dayatılmış dini çöpe attı. Onların peşinden gidenleri de çöpe attı. Bir Ebu Zer-i Gifari Allah dostu odur. Kur'an ve sünneti haykırır. Gitti, o orada valiymiş, yok orada hakimmiş, yok orada kudret sahibiymiş, yok o kuvvet sahibiymiş, yok o devlet başkanıymış. Dinlemedi. Gitti, pilava eline attı, sıktı. Bunu kabul etmez hiç kimse. Şimdi diyecekler ki nerede bu? Nerede yazıyor diyecekler. Sıktı, kanla yerin. Atıverdi Muaviye'nin önüne. Dedi ki buna mı davet ettin sen beni dedi. Yürüdü gitti. Askerlerle getirtirdi çünkü onu oraya. Asker gönderdi müfreze. Davet ediyor gelmiyor. Para gönderdi, parasını geri gönderdi. Dikkat edin. Ebu Zer-i Gifari'ye para gönderdi Muaviye. Böyle keseyle değil, çuvalla gönderdi. Çuvalla para gönderdi. Ümera'nın durumu budur. Seni parayla, makamla, mevkiyle kandırır. Kendisine köle eder seni. Senin dinini köle eder kendisine. Senin alimliğini köle eder kendisine. Senin şehliğini köle eder kendisine. Bir çuval para gönderdi. Bir kese değil. Dedi ki getirenlere benim ihtiyacım yok. İhtiyacı olanlara dağıtın dedi. Geri gönderdi. Onun parasına da ihtiyacım yok dedi. Şam'ın dışında hurma ağaçlarından, liflerinden bir terek yaptı böyle. Bir çadır değil, terek. Gölgelik yaptı. Onun altına oturdu. Şam'ın gençlerine Allah ve Resulünü anlattı. Başka bir şey değil. Allah ve Resulünü. Bizim kurban şöyle yapıyor. Yapmadı. Rezil aptallar. Rezil. Geri zekalılar. Allah seni kahretmesin. Aptal salak adam. Kur'an ve sünneti anlat. Kur'an ve sünneti dinle. Kur'an ve sünnete tabi ol. Kur'an ve sünnetin yolundan git. İki titremeye aldanma. Gerizekalı şey. Milyar dolarlar toplamışlar. Görmüyor musun? Allah sana gösteriyor. Gözünün önüne seriyor. Bir kavga çıkarttırıyor. Bir fitne çıkarttırıyor. Bütün kirli çamaşırlar dökülüyor ortaya. Daha ne bekliyorsun? Daha ne bekliyorsun? Ebu Zer Gifari'nin yoludur. O devlete yamanmadı. Bir avuç sıktı kanla yerin, atıverdi yüzüne. Yürüdü gitti, mektup yazdı. Dedi ki Şam'ı istiyorsan bu adamı buradan al. Hazreti Osman Efendimiz mektup yazdı. Dedi ki Medine'ye dön. Ve Medine'nin içinde de durmadı o. Medine'nin dışında gitti. Yine hurma liflerinden kendine bir gölgelik yaptı. Orada yalnız yaşadı ve yalnız öldü. Yalnız yaşadı ve yalnız öldü. Tek başına yaşadı, tek başına öldü. Yanında hizmet eden bir kimse vardı. Ona dedi ki, ben yalnız yaşayacağım, yalnız öleceğim. Ben öldüğümde dedi, beni yıka ve kefenle. Şurada dedi yol var ya, böyle bir yol var. Beni oraya çıkar dedi. Muhakkak ki müminler gelir, saf, temiz,
özünde mümin olanlar benim namazımı kılarlar dedi. Onun namazını İbn Mesud kıldırdı. İbn Mesud da Medine'den dışarı çıktı. Gençlere hadis okuyordu. Medine'nin içinde okuyamıyorlardı. Medine o kadar fitnenin içerisine düştü. İbn Mesud gençlere hadis dersi veriyordu. Böyle dışarı çıkarıp gençlere dışarıda hadis dersi veriyordu. Baktılar ki orada bir yatan mefta var, başında bir kişi var. Dedi ki bu kim? Bu Ebu Zer-i Gifari'dir deyince İbn Mesud hadis alimidir. İbn Mesud hadisi söyledi onun hakkındaki. Yalnız yaşar, yalnız ölür. Ey hakikaten yolunda gidecek olan, hakikate rağm olan, yalnız yaşayıp yalnız ölmeyi göze alıp hakikati anlatacaksan çık yola. Paraya, pula kul olmayacaksan çık yola. Makama, mevkiye kul olmayacaksan çık yola. Evet, öyle nurlanırsın. Yoksa kendi heva ve hevesini ilah edinip batar gidersin.